Ee, Herkese merhaba. BOMOV'un alan savunması, OSEB Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdiği sporda ırkçılık ve çevrim içi, sporda ırkçılık ve karşıtlığı başlıklı çevrim içi sohbet serisine hoş geldiniz. Bugün 11. bölümümüzü çekiyoruz. Konuklarımız Bora İşyar ve Faruk Arhan. Ben hemen kendilerini tanıtayım size. Faruk Arhan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Demokrasi, Ülkede Gündem, Radikal, Habertürk ve Gazete Port kurumlarında muhabirlik ve editörlük yaptı. Geri Pas ve Diyarbakırspor, Düğünde Kalabalık, Taziye'de Yalnız kitaplarının yazarı. Yine Medya Eleştirisi ya da Hermes'i Sorgulamak adlı kitaba imza atanlar arasında yer aldı. Red Dergisi, Biyanet, Radikal 2, BBC Türkçe, Courier International'da yazıları yayınlandı. 2000-2001 döneminde Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu. Halen serbest gazeteci olarak çalışıyor. Bora İşyer ise York Üniversitesi'nde sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti ve İngiltere'de çeşitli üniversitelerde eğitim öğretim görevliliği yaptı. Halen İthaki Yayınları'nda ve Blizzard Türkiye'de editörlük yapan İşyer'in Nations and Nationalism, Journal of Common Market Studies, When Saturdays Comes, Late Tackle ve The Guardian gibi çeşitli dergi ve gazetelerde çıkan yazıların yanı sıra Europe After Derrida ve Gordon Mill adlı iki de kitabı var. İşyer bu aralar İstanbul The City of Spice adlı bir kitap üzerinde çalışıyor. Tekrardan davetimizi kırmayıp bizimle oldukları için kendilerine buradan çok teşekkür ediyoruz. Bugün Türkiye futbolunda ırkçılığı konuşacağız. Bunu da Diyarbakırspor örneği üzerinden başlayarak devam etmek istiyoruz. Faruk Arhan bu konuda gerçekten çok net ve döneme ışık tutan iki kitabı var. Öncelikle şunu sormak istiyorum ben Faruk Bey'e. Geri Pas kitabını ilk yazdığımda 2001'de o dönem gerçekten yazılacak çok şey vardı ve kendisinin kitabı bu döneme dair çok net ve aslında pek de karanlık şeyleri barındırıyor. Döneme dair eserleri barındırıyor, olayları. Diyarbakırspor özellikle 2099-2001 döneminde devlet tarafından, yani amiyane tabir olmayacak kesinlikle, kollanan bir takım oldu. Özellikle Yaşar Büyükanıt ve Yaşar Büyükanıt'ın Diyarbakırspor Taraftarlar Birliği onursal başkanı olması, bir skandal diye nitelendirilebilecek bir Altay maçı olması, işte Altaylı futbolcuların soyunma odasına gaz verilmesi, sahaya çıkarken taş, sopa, hatta bilardo toplarıyla saldırılması gibi, maçı yayınlayacak kuruluşun kameralarının kapatılması gibi Altay maçında çok skandal olaylar oldu. Sırf Diyarbakırspor bir üst lige yükselsin diye, tamamen devletin kontrolünde ve isteğiyle olan bir durumdu. Öncelikle Arhan Geri Pas kitabında bundan bahsetti. Bizi ilk kez izleyen, kendisini ilk kez tanıyan izleyicimiz mutlaka vardır. Kendisine öncelikle bu kitabın içeriğinden ve o dönemin ruhundan, kendisine bu kitabı yazdıran şartlardan bahsetmesini istiyorum. Merhaba herkese. Öncelikle dün kaybettiğimiz efsane Diego Armando Maradona için futbol camiasının başı sağ olsun diyorum. Yeri kapanmayacak bir figürü kaybettik. Bir halk kahramanını kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Şimdi Diyarbakırspor mevzusu gerçekten Türkiye'de konuşulması gereken, yazılması gereken çok farklı bir mevzu. Diyarbakırspor'u öncelikle sırtını dayadığı kültür, taraftar kimliği, ekonomik şartları, coğrafik özellikleri itibariyle çok farklı bir yerde. Türkiye'de benzer özellikleri olan bir sadece ben şeyi görüyorum. Yani başarılı olmuş ve ses getirmiş anlamda Trabzonspor. Trabzonspor, Diyarbakırspor gibi bir yörenin, bir kimliğin temsilcisi konumunda. Tabii bu çok tartışmalı bir şey. Şimdi 2000-2001 sezonunda ondan tabii bu 2000-2001 sezonunu Diyarbakırspor'u bir üst lige çıkartmayı hedefleyen bir devlet katının öncesine gitmek gerekiyor. Ne oldu? Neden Diyarbakırspor birinciliğe çıkarılmak istendi? Şimdi 1999 Şubat'ında Öcalan Türkiye'ye getirildiği zaman yargılamalar başladı ve sonra biz ilk hedefimiz silahlı birliklerin sınır dışına çıkarılması. Yani Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı o dönem için tabii çok heyecanlı karşılandı. Bu anlamda silahın yerini tutacak, en azından silaha bir stopaj görevi yapacak bir argüman, enstrüman gerekiyordu. Bu da futbol. Çok uygundu. Bu arada Diyarbakır'da Emniyet Müdürü
halkın çok sevdiği ve beğendiği, politikalarıyla beğendiği bir müdür vardı, Gaffar Okan. Gaffar Okan şehre ilk gittiğinde yaptığı ilk anons şuydu. Burası 33, bütün polislere, bütün telsizlere açıkken, burası 3310, hepinize sesleniyorum. Bundan sonra Diyarbakır halkına kötü davranan beni karşısında bulacaktır. Bu Gaffar Okan'ın telsizden geçtiği ilk anonstur. Diyarbakırlı gazeteci arkadaşlar bunu bana söylediler. Ve ben gerçekten çok şaşırmıştım o dönem. Şimdi Gaffar Okan aynı zamanda tabii ki şeyle de ilgili, futbolla da ilgili. Yani diğer alanlarla olduğu gibi futbolun kasasını takip ediyor, muhasebesini tutuyor. Alternatif bir defteri emniyette işliyor. Diyarbakırspor'un girdilerin çıktılarını, futbolcu transferlerine kadar. Ve diyor ki, benim diyor şehirde, tabii bu devlet politikalarının paralelinde olan bir şey. Şehirde diyor benim 2 hedefim var. Birincisi, o dönem HADEP olan Halkın Demokrasi Partisi'nin oylarını %10'un altına düşürmek. İkinci hedefim de Diyarbakırspor'u Süper Lig'e, o zamanki adıyla yeni olmuştu. Türkiye eskiden 1. Lig'iydi. Tam o sene Süper Lig oldu. Süper Lig'e çıkarmaktı. Ve bu gerçekten de devletin sivil bürokrasisinde, hatta askeri sivil bürokrasisinde bir emir telakki etti. İşte o zaman Federasyon Başkanı Ulusoy inanılmaz derecede katkı sundu. Sadece Altay maçı değil, bir Kombasan maçı vardır ki faciadır. 5 tane gol atılıyor. 15 dakikada 3 penaltı, 4 kırmızı kart, 2 kırmızı kart. Ne? Çok dehşet şeyler oluyor. Ondan sonra hakemlere çok farklı ilişkilere giriliyor. Velhasıl Diyarbakırspor 2001 yılında ne yapıp ne edilirse devlet kararıyla biz bunu lige çıkartacağız dedi. Fakat şöyle bir şey, bu Diyarbakır'daki bilinçli futbol severi gerçekten çok rahatsız ediyordu. Ama kimileri sırf işte başarı adledilsin, Diyarbakırspor'u 1. Lig'de yani Süper Lig'de görelim diye seslerini çıkarmadılar. Olanlara yol verdiler. Hatta Türkiye Sanat Camiası da buna destek verdi. İşte Mahsun Kırmızıgüller, Yılmaz Erdoğanlar gittiler. Orada işte Diyarbakırspor formalarını giyip Diyarbakırspor'a destek verdiler. Yükselme grubu playoff maçlarında İstanbul'da İnönü Stadı'nda bir maç yapıldı. Mesela bugünkü Büyükşehir Başakşehir maçıyla. Orada bir Başakşehirli bir futbolcu var, Azat. Diyarbakırspor yönetimi, ondan sonra vali, askeri bürokrasi devreye girip Azad'a diyor ki, sen Başakşehir'de oynuyorsun ama sen Diyarbakırspor için oynayacaksın. Ve çok ilginçtir. Şimdi Diyarbakırspor Başakşehir maçında Büyükşehir'in kazandığı bir kornerde Azat kornerden kalecisine geri pas atıyor. Ve takımı yenik durumdayken. Şimdi kitabın ismi oradan geliyor. Geri pas. Tabii bu aynı zamanda bu geri pas bir sadece yani meal itibariyle birinci anlamının dışında devletin de oradaki işte bazı demokrasi güçlerine karşı faullü bir geri pas nitelemesine yapabiliriz yani. Orada insanları uyutma, oradaki demokrasi güçlerine işte bir ödül gibi, bir taziye yemeği gibi vermek. Ondan sonra işte çıkan ikinci kitapta da biz onun için değiştirdik. Diyarbakırspor düşerken düğünde kalabalık. 2001'de çok kalabalıktı. Düşerken çok yalnızdı. Diyarbakırspor biz işte hikayesi içerik itibariyle de o dönemde kısa bir tarihini işledik. Çıkış hikayesini anlattık. Şikeleri uğraştığımız belgelerle, bilgilerle, iddialarla yazmaya çalıştık. Tabii çok sıkıntılıydı. Diyarbakır orada özellikle Adnan Öktüren, bu Siirtli tayfası deniliyor onlara. Elazığ grubu, Siirtli grubu. Bunlar çok engel olmaya çalıştılar. Tehdit ettiler. İşte yazmamam için.
kimileri işte şehirden kovmamız gerektiğini söylediler. Velhasıl ben oturdum, kitabı yazdım. Kitap bazı çevrelerde çok çarpıcı bulundu. Fakat burası Türkiye gerçekten. Bazı şeyler istenildiğinde konuşuluyor, bazı şeyler istenildiğinde yazılıyor. Konuşulmadı, çok yazılmadı, üzerinde durmadı ama ilgisi olanlar gerçekten hala 20 sene geçmiş olmasına rağmen hala insanlar ara ara arayıp soruyorlar. O kitaptaki şu kahraman yaşıyor mu, yaşamıyor mu diye. Diyarbakırspor'un eski futbolcularıyla yapılmış görüşmeler var, röportajlar var, anılar var. Çok güzel. İnsanları böyle futbol orada toprak damlı evlerde büyüyen çocukların işte tezek kokulu sahalarda top koşturan, arsalarda top koşturan çocukların hikayeleri var. Çok güzel. Bu anlamda bir döneme ışık tutmaya çalıştık. Kitabın hikayesi de böyleydi kısaca. Anladım hocam. Şunu da eklemek istiyorum. Az önce siz söylediğiniz dönemin başkanları bu kitabı yazdırmamaya çalıştılar. Yazdırdıktan sonra çok baskı uyguladılar diye. Elif K ile yaptığınız bir röportajda hatta şey diyorsunuz. 2000 adet basıldı ilk başta. 400 Diyarbakır'a gönderildi ama kimse okuyamadı. Çünkü Adnan Öktüren'le Abdurrahman Yakut, yani sizi yine zor durumda baskılarla yıldırmaya çalışan isimler, kitaplarınızı yaktığını söylüyorsunuz. Bunu da eklemek istedim. Ve şunu sormak istiyorum bir de. 2002 sezonunda Diyarbakırspor aslında siyaseten biraz da spor yoluyla halkın desteğini almak için hükümetin yaptığı çeşitli müdahalelerle diyelim bu hale getirildi. Ama bu 2000'den daha öncesi de var bunun mesela. 84 yılında PKK tarafından başlatılan silahlı eylemlerle birlikte Türkiye yeni bir döneme girdi. Ama öncesinde de Kürtler yine Kürt kimliğine sahipti. Bir anda bu insanlar Kürtlükleriyle ön plana çıkarılmaya başlanmadı. Öncesinde de durum nasıldı peki? Öncesinde de Diyarbakırspor vardı, liglerde faaliyetleri olmuştu. Öncesinden bahsedebilir misiniz bize? Tabii ki. Şimdi Cumhuriyet'ten önce işte halklar beraber işgal kuvvetlerine karşı direniş gösteriyorlar, savaşıyorlar ve işte bugün dediğimiz milli sınırlar içerisinde bir devlet kuruluyor, bir ülke kuruluyor. O dönemde işte Mustafa Kemal'in önderliğinde Türkiye'de her alanda bir kalkınma gerçekleşiyor ve gerçekten sporda da çok önemli adımlar atılıyor. Mesela Diyarbakır'da Türkiye'de İstanbul ve İzmir, belki Antalya. Onun dışında hiçbir yerde bulunmayan tenis kortları var mesela Diyarbakır'da. Kuruluyor. Çok enteresan bir şekilde halk spora teşvik ediliyor sürekli. Derler ki o dönem Diyarbakır'da futbol takımlarının oynadığı futbolu bugün Barcelona oynuyor. O kadar iddialılar yani çok. Ve 3-5-2'yi diyor ki İtalyanlar bulduğunda dünyada diyor şey oldu, işte olay oldu 3-5-2 sistemi ama diyor biz diyor bunu Şinasi Ötük Diyarbakırspor'un eski futbolcusu ve ilk milli futbolcu diyor ki biz bunu zaten oynuyorduk ki diyor. Biz bunu biz bunu mahallede 3-5-2 biz kendimiz oynuyorduk ama biz teorik olarak kayda formüle edemedik. Evet. Şimdi bir şey var fakat Koşgiri isyanı, Ağrı Zilan, Dersim, ondan sonra bu 49'lar olayı, 60 darbesi, 70, 12 Mart ve tabii 80 öncesi. Bizim konumuz 84 silahlı başlangıçtan önce. Ben biraz o döneme değinmek istiyorum. Şimdi mesela Diyarbakırspor'un ilk gittiği deplasman maçlarından biri Kırklareli, Ankara. O zaman Ankara'nın ilçesi. Kırıkkale pardon. Kırıkkale ile gittiği bir maç var. Şoruk Veysi, soyadını şu an hatırlamıyorum. Lakabı Şoruk olduğu için öyle aklımda kalmış. Şoruk Veysi'nin kendi anlatımıdır. Diyor ki biz 1969'da diyor Kırıkkale'ye maça gittik otobüsle. İşte sahaya geçtik. Tribünde selamımızı verdik. Ondan sonra başladılar. Kürtler dışarı, Kürtler dışarı. Ya diyor şimdi sene 1969. Tamam 68 kuşağı, Devrimiz Doğu Kültür Ocakları, işte Devrimiz Doğu Kültür faaliyet dernekleri falan filan var ama Türkiye'de ciddi bir Kürt talebi yok. Kürt kimliğine dair gerçekten o dönemde ya da yakın neslin hatırlayacağı şekilde ciddi bir talep yok. Ama diyor Kürtler dışarı diyorlar. Biz diyor ki işte burada askerine iyi davranıyoruz, polisine iyi davranıyoruz. Batıdan gelen memurlara ilk akşam yemeğini biz veriyoruz.
Ama diyor biz maça gittik. Bize dediler ki Kürtler dışarı. Sene 1969. PKK daha yok. Silah yok. Hiçbir şey yok. Ondan sonra 80 öncesinde Diyarbakırspor biraz hatırlarsınız belki ya da okumuşsunuzdur. Diyarbakır 80 gerçekten çok başarılı. Eskişehirspor'la birlikte ligin tozunu attırıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray kafa tutuyorlar bu ikisi. Ve sonra bunlara Trabzonspor ekleniyor. Diyarbakırspor İstanbul deplasmanlarına gittiği zaman Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray taraftarları Diyarbakır diye tezahürat ediyor. Sondaki Kırro işte Kürtçe yavrum demek biliyorsunuz. Bugün hakaret amaçlı kullanıyor mesela Kırro diye. O dönem 80 öncesinde o taraftarlar Diyarbakır diye tezahürat ediyor. Şimdi yine ciddi bir devletin gündemine oturmuş, halkın iç kamuoyunda ciddi konuşulan bir Kürt meselemiz yok o dönem. Ondan sonra 12 Eylül darbesi. 12 Eylül darbesinden sonra anayasada herkes bu ülkede Türk sayılıyor. Ondan sonra Diyarbakırspor'a yönelik, sadece Diyarbakırspor değil tabii ki. Van Spor var, işte Batman Petrol var, Cizre Spor var. Onlara yönelik Kürt kelimesi, Kürt kavramı sansür ediliyor. İki kavram yerine geçiyor. PKK ve terörist. Diyarbakırspor'un 84'ten sonraki uğradığı, deplasman sahalarda uğradığı ırkçılığın tümünde Karşıyaka'da, Eskişehir'de, işte Trabzon'da hepsinde teröristler dışarı, kahrolsun PKK, işte ne mutlu Türk'üm diyene. Kürt yok, Kürt kelimesi sanki esrarengiz bir el 80 darbesinden sonra statlarda, çünkü herkes Türk sayıldı ya anayasada. Türkiye'deki ırkçı, milliyetçi çevreler bunun kodlamasını çok yani organize bir şekilde yaptılar. Bu anlamda 69'da Kırıkkale'de Kürtler dışarının yerini bu sefer teröristler dışarı, ne mutlu Türk'üm diyene Harus'un PKK aldı. 2000'lerde bu sefer 90'larda yine çok aşırı bir şey var. Bir işte şehit cenazeleri, asker cenazeleri, ondan sonra polislere saldırılar. İnanılmaz bir ırkçılığın pompalandığı bir şey var, bir dönem var. Diyarbakırspor'un o dönem istinasız gittiği bütün deplasmanlarda hakaret var. İşte düşman, hiç hain gibi muamele ediliyor. 2000'lerde bu sefer hani silahlar bir nebze biraz daha sustu. Uzunca bir dönem hatırlarsınız. 2000'lerde bu sefer devlet takımı, işte AKP'nin kullandığı devlet takımı işte gibi söylemlerle bir hakaret var. Ama yine her zaman bunların yanında PKK, işte ne mutlu Türk'üm diyene, ondan sonra teröristler dışarı gibi sloganlar, tezahüratlar yapıldı. Mesela çok Diyarbakırspor'un katledildiği, takım olarak katledildiği maç 2009 Eylül'ünde oynanan Bursaspor maçıdır. Bursaspor maçında inanılmaz şeyler yaşandı. Taraftarlara hakaretten tutun, işte sahadaki futbolculara yabancı maddenin atılmasına inanılmaz derecede bir Türkçü propagandası yapıldı ve çok enteresandır, o dönemde çözüm süreci dediğimiz şey başlamıştı. Bora Bey bunu daha net belki açıklayabilir. Sosyolojik olarak sanki bir kesim de çözüm sürecini bozmak adına böyle bir şey yaptı. Çünkü Diyarbakırspor devletin kullandığı bir enstrümandı o dönem. Böyle şeyler yaşandı ve Diyarbakırspor o Bursa maçından sonra belini doğrultamadı. Ta ki işte kapanana kadar. Ondan sonra belediye takımı Ahmetspor öne çıktı. Ahmet de Diyarbakır'ın uğradığı ırkçı
paydan çok çok daha fazlasını alıyor. Halen de almaya devam ediyor. Mesela bir Deniz Naki olayı var. Barış istediği terörist lanse ediyor ve şu an Türkiye girişi yasak, giremiyor çoğu yani. Yani istese de gelemez. Türkiye'de hakkında açılmış bir sürü soruşturma, dava var. Ondan sonra çocuklar ölmesin pankartını taşıdıkları için e, haklarında davalar açıldı. 2015-16 döneminde Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de operasyonlar yapılırken işte Eskişehir'de tribünde Cizre'deki Bodrum'da yakılan insanlara atfedilerek aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim şeklinde bir pankart açtılar. Sonra Sakarya'da Vanspor'un gittiği konuk olduğu bir maçta ekrandan operasyon görüntülerini izlediler. Düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de bir futbol maçında operasyon görüntüleri yayınlanıyor. Neden? Neden? 11 tane futbolcu sahada. Vanspor. Siz kalkıyorsunuz Cizre'de, Sur'da yapılan operasyon görüntülerini ekrandan futbolculara izletiyorsunuz. Neden? Mesela neden Diyarbakır sporlu ya da Vanlı bölge takımlarından birine ekonomik temelli bir saldırı olmuyor? Ya da işte sınıfsal bir saldırı olmuyor. Kimliksel bir saldırı. Sonra işte devlet katında çıkıp biz bu Kürt meselesi ekonomi meselesidir dediği zaman olay değil. Aslında öyle olmadığını görüyoruz. Velhasıl e, o saldırılar ciddi devam ediyor. Bugün de devam ediyor. Ahmetspor 2 sene önce hatırlarsınız Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında eğer kazansaydı sanırım ya çeyrek mi ya yarı finale çıkacaktı. E, Federasyonun müdahale ettiği iddiaları vardı. Hem yani özeti şöyle, Diyarbakırspor'u devlet kullanmak istediğinde kullanıyor. Kayseri'den otobüsü geçerken güllerle karşılıyorlar. Ama Diyarbakırspor işte devletin Kürtlerle ciddi sorunu bu sefer silah endeksine döndüğü zaman Diyarbakırspor'un otobüsü Kayseri'den geçtiği zaman taşlanıyor. Yani çok enteresan böyle yani birileri otomatik yani ırkçılık organize bir şeydir. Yani kendiliğinden oluşan işte ben bunu şöyle yapayım böyle yapayım değil. Bu çok organize, çok etkin bir şey ve bunun en büyük mağduru gerçekten laboratuvar dediğimiz nitelik Diyarbakırspor, Ahmetspor bölge takımlarıdır diyebiliriz. Kesinlikle az önce siz de söylediniz. Bora İşyar'da sosyolojik açıdan bunu çok iyi değerlendirecektir. Ben de şuna değinmek istiyorum. Sizin de dediğiniz gibi sadece Kürt kimliği temelli bir ırkçılık yok Türkiye'de. Siyahi oyunculara, Yahudi oyunculara karşı da mesela Pini Balili örneği var, İsrailli futbolcu Sivasspor'da oynadığı dönemlerde. Hem kendi taraftarından hem Süper Lig'deki gibi mesela bir Gaziantep maçı vardı. Sonradan tabii ki izleyerek edindiğimiz bilgiler dahilinde konuşuyorum. Orada Gaziantep taraftarının Balili'ye çok yani hem antisemitist hem ırkçı tezahüratları oldu. Yahudi ile başlayan sonu küfürle devam eden tezahüratları oldu. Bu noktada Bora İşyar'a şunu sormak istiyorum aslında. Sadece Kürtlere değil siyahilere ve Yahudilere karşı da yapılan bir ırkçılık var Türkiye'de ve Türkiye futbolunda aslında. Sadece futbol bazında değil genel olarak da bu böyle ama futbol her zaman az önce Faruk Hocam'ın da dediği gibi devlet tarafından bir enstrüman olarak toplum mühendisliği açısından biraz da kullanılmaya da devam ediyor. Siz bu devletin bu daha doğrusu taraftarların futboldaki en azından spor bazında değerlendirirsek futbolculara yönelik bu ırkçı ve antisemitik tezahüratların devletin de biraz da etkisiyle daha da çok harlandığını ve bu noktaya geldiğini düşünüyor musunuz? Tabii yani kısa cevap evet. Uzun cevap şimdi Faruk Bey çok önemli bir noktaya da parmak bastı konuşmasında. Yani şimdi bir kültürel kimlikler üzerinden yürütülen bir ırkçılık var. Kürtlere karşı mesela bunun Ermenilere ve Rumlara karşı olanını da gördük. Görmeye de devam ediyoruz. Bu zaten var. Senin de dediğin gibi bir de daha farklı mesela siyahi oyunculara yapılan var. Bu ikisinde açıkçası farklı söylem ve argümanların yapıldığını düşünüyorum. Şimdi
Mesela Gomis örneği vardı, hatırlatırım, veya antisemitist saldırılarda da mesela bu Balili'nin tarihini hatırlamıyorum fakat Ümit Özat çok yakın bir dönemde ben ekmek yediğim yerden Yahudi kulübü bile olsa şikayetçi olmam dedi. Şimdi bu enteresan şekilde Türkiye'de istisnai bir ırkçılık olarak görülüyor. Yani biz bunun sistematik olduğunu biliyoruz. Ben biliyorum, Faruk Bey biliyor, sen biliyorsun. Fakat belli başlı otoriteler bunun aslında istisnai bir durum olduğunu, Türkiye'de bunun asla yaşanmadığını, arada işte 15 yılda bir çıktığını veya bu olayın merkezinde yer alan aktörü yanlış anlaşıldığını, Faruk Bey de anlatacaktır belki, Emre Belözoğlu mesela hep yanlış anlaşılır. Yani sürekli bir ırkçı söylemi vardır, hep yanlış anlaşılandır ama yani. Böyle bir argüman öne getiriliyor. Halbuki biz bunun aslında doğru olmadığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu ülkede futbolun temellerine gidin. İşte 1920'li yıllarda bir dönem Beşiktaş forması giymiş Fercai milli takıma alınıyor. Fakat 2 gün sonra kendisine milli takımla olimpiyatlara gidemeyeceği, çünkü siyahi bir oyuncu olduğu söyleniyor. Altaylı Vahap Özaltay uzun yıllar boyunca milli takıma giremiyor. Bir kere girebiliyor ki Türkiye'nin en iyi oyuncularındanken. 1936 yılında formunun zirvesindeyken, Racing de Paris'te oynarken olimpiyatlara götürülmesi konuşuluyor. Fakat dönemin Almanya şansölyesi Hitler istemiyor siyahi oyuncuları olimpiyatlarda. Amerika'nın aksine Türkiye karşı çıkmıyor Hitler'e. Tamam oldu, getirmeyiz diyor. Vahap Özaltay inanılmaz kalbi kırık bir şekilde ülkeyi terk ediyor. Bu bizde oluyor. Fakat sanıyorum nispeten daha nadiren yaşanması. Yani Gomez'in seninle daha önce konuştuğumuz gibi muz olayı daha nadir yaşanması, bu ya bunlar aslında istisnai söyleminin işine yarıyor. İşte benim için bu işin bir istisnaisi olmaz, yani bir kere ya da 25 kere yaşanması benim için bir şey fark etmiyor. Fakat federasyon olabilir, kulüp olabilir, devlet olabilir. Ya işte Avrupa'ya bakın, neredeyse her hafta bununla uğraşıyorlar. Halbuki biz yılda bir kere böyle bir şey çıkıyor bizde. Bizde o yüzden böyle bir ırkçılık yaşanmıyor tarzı bir şeyler öne sürüyorlar. Bu bir kısmı. Fakat bu işin, bu aslında söylemin hiçbir dayanağı olmadığını da biz Faruk Bey'in de anlattığı bu kültürel ırkçılıktan görüyoruz zaten. Şöyle, bu biraz çok hafif bir tarihine gireceğim mümkünse eğer, yani Tabii. sizin için de. Bu çok eskilere dayanan bir gelişim süreci aslında. Şöyle 17. yüzyıla kadar mesela Avrupa'da egemen, kral diyelim, egemenliğini ya atalarından ya tanrıdan alıyor. Ve bu böyle kabul görüyor. Fakat daha sonra 17. yüzyılda, hatta bunu Foucault bu toplum savunulmalı diye çevirdiler sanıyorum kitabında 75-76'da verdiği Collège de France derslerinde çok güzel anlatır. Yeni bir karşı söylem çıkıyor ortaya. Karşı söylemde diyor ki hayır, sen egemenliğini, meşruiyetini aslında Tanrı'dan değil, bizi, halkı, toplumu ve o noktada ortaya çıkan ulusu ezerek alıyorsun. Ve biz senden bunu geri alacağız. Egemenlik aslında bizim. Devletle ulusun bir araya gelmesi, yani işte Fransız devrimi vesaire. Bu noktada paralel bir gelişimde biyoloji ve nüfus bilimlerinde yaşanıyor. Bir yandan ulus devleti eline alırken bir yandan da ulusun tanımı doğal, biyolojik, homojen bir gruba dönüşüyor. Ve işte burada zaten biz ırksallaşma dediğimiz teknolojinin doğuşunu görüyoruz. Irkçılık çeşitli versiyonlarıyla bu teknolojinin veya bu sistemin aslında yarattığı bir şey. Kültürel olabilir, Faruk Bey'in dediği gibi renkle ilgili olabilir, dinsel olabilir. Fakat bunları mümkün kılan şey bu homojen biyolojik bir grubun varlığını ve bu grubun diğer gruplardan daha üstün olduğunu ve hatta tekrar Faruk Bey'e dönüyoruz, sürekli içten ve dıştan tehdit altında olduğunu savunan bir sistem. İşte Aşağılama. bir noktada, buyurun pardon. Aşağılama eklemek istedim. Evet, doğru. Yani işte bir noktada çok güzel söylüyorsunuz aslında. Yani bir yandan korkuyorum diğer ırklardan, özellikle sınırlarım içindekinde, bir yandan da onların aslında benden çok aşağı olduğunu söylüyorum. Zaten her söylemde olduğu gibi bunun da kendini aslında devam ettirilmesi imkansız. Çünkü bir sürü boşluk var bunun içinde. Bu ise Türkiye'de ırkçılık olarak görülmüyor. Çok basit olarak söyleyeyim yani. Yani güç bunu ırkçılık olarak görmüyor.
ırkçılık olarak görmediği için aslında çıkıp da ya bu ülkede ırkçılık yok dediğinde yüksek ihtimal doğruyu söylediğini düşünüyor. Halbuki ırkçılık aslında temelinde bu. Bunu bir renk üzerinden, din üzerinden veya etnik kimlik veya başka bir şey üzerinden yapmanız sadece onun bir varyasyonu haline getirir. Temelde bizim kabullendiğim, yani temelde Türkiye'de ırkçılık dediğimiz şey başta Türk ırkı diye bir şey yaratarak başlıyor hikayeye zaten. Ve o hep, şimdi ne diyor mesela, yani uzun yıllar zarfında bir sürü örneğine bakabilirsiniz bunu. Türk ırkı temiz, aslında ak ve sürekli bir tehlike altında. İşte Ermeniler şunu yapıyor, Rumlar şunu yapıyor, Kürtler şunu yapıyor, sürekli bir şeyler yapılıyor. Sürekli bir tehlike altında. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli olmak için de gerekirse bu diğerlerinin üstünü bastırmamız lazım. Yoksa işte maazallah yok oluveririz. Ki zaten bu, yani benim bu konuda en çok ilgimi çeken şey bu. Bir yandan kendi ırkçılık böyle bir şey. Bir yandan kendi ırkını inanılmaz güçlü bir şey olarak kurgularken bir yandan da sürekli ancak her an yıkılabiliriz, mahvolabiliriz, ortadan kaybolabiliriz hikayesi. Yani Amerika'da bu Trump destekçilerinin hikayelerinin aynısı mesela. Onlarla sürekli bunu yapıyorlar. Bunu da ne futbolda ne başka bir yerde ırkçılık olarak görmüyor güç. Görmediği için de Türkiye'de ırkçılık yoktur zaten diyor. Çünkü öbürü de dediğim gibi yılda bir kere oluyor. Yani amiyane tabirle söyleyeceğim, kusura bakmayın, yani gücün ağzından konuşuyorum ama ya bu kadar da dert etmeyin, ne olacak ki? Yılda bir olur, böyle şeylere geliyor. Ne yazık ki. Kesinlikle söylediğinize ek olarak şunu da sormak istiyorum aslında. Öncelikle Türk kimliğini benimseyenler, bununla övünenler, milliyetçiler daha doğrusu, önce kendilerini nefret kustukları insanları kendilerini düşman olarak gördüğünü belirterek ırkçılıklarını bunun üzerinden şekillendiriyorlar ve bunu yaparak aslında kendilerinin yanlış bir şey yapmadığına inandırmak istiyorlar bir nebzede. 2 sene önce sanırım 2018 dönemi olması lazım. Beşiktaş'a Aras Özbiliz diye bir futbolcu transfer olmuştu. Ermenistanlı. Hollanda'dan gelmişti. Rusya'ya falan da gitti. Ama şey olarak geldi. Yani gerçekten kariyerinin bir döneminde çok iyi oynadı. Hala bir şansı var. Çünkü yaşlı da değildi. Bir wonderkid olarak görülen bir futbolcu olarak geldi. Evet. İlk zamanlarda çok Beşiktaş taraftarının çok tepkisi oldu ki Beşiktaş taraftarı da yani medyadaki ve aslında toplumdaki izlenimi çok kapsayıcı, eşitlikçi, diğer kulüplere nazaran taraftarının daha çok benimseyen, kucaklayan bir yapıda olduğu savunulur. O dönem Beşiktaş'ın ligde de Avrupa kupalarında da kötü bir gidişatı vardı. O süreçte hem Aras Özbiliz çok forma bulamadı. Forma bulduğu zamanlarda hep 10-15 dakika çok kısa zamanlarda oynadı. Bu futbolcunun kendini göstermesi için tabii ki çok az bir zaman dilimi. O dönem çok eleştiri geldi. Ona hep yapılan eleştiriler hiçbir zaman performansı üzerinden, sporculuğu üzerinden olmadı. Hep kimliğinden dolayı, Ermeni oluşundan. Hatta bir dönem kulübün başarısızlığını Aras Özbiliz'in kulüp içinde bir gruplaşmaya bile sebep olduğuna dayandırarak söyleyenler oldu. Yine bu Türk milliyetçilerinin aslında bir hedef göstererek, düşmanlaştırarak karşı tarafı kendisine söylemleri de hep bu şekilde var oldu. Balili işte İsrailli bir futbolcu. İsrail her zaman işte Türkiye'nin düşmanı, iyiliğimizi istemeyen, hem topraklarımızın hem din olarak düşman olarak görülen bir millet oldu. Bu şekilde hep karşı taraf düşmanlaştırıldı. Onun üzerine bu ırkçı saldırılar inşa edildi. Toplumun şu noktada şuna gelmek istiyorum. Türk toplumunun bir reaksiyonu olabilir mi bu? Yani sizin de söylediğiniz gibi bu hiçbir zaman ırkçılık olarak görülmüyor bu insanlar tarafından. Önce karşı tarafa bir kimlik atfetme, bir düşmanlık atfettikten sonra bunun yapılması, toplum bunu gerçekten kendine hak görmesi sizce normal bir şey mi? Ve bunun toplumu bu noktaya getiren şey nedir? Devletin şeyi mi, yönlendirmeleri mi, politikaları mı? Yine sporcuların da tabii ki buna çok katkıları var. Takım arkadaşına ırkçı saldırılarda bulunan pek çok sporcu günümüzde vardı, hala da var. Siz bu noktada bu etmenlerin, bu durumun bu noktaya gelmesine etkili olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, şimdi şöyle, birincisi önce şeyi söyleyeyim, mesela bu Beşiktaş taraftarı ile ilgili kısma, ben de Beşiktaş taraftarıyım. Hatta bir dönem maça da çok giderdim. Şimdi Faruk Bey anlatırken gözümün önüne geldi. 90'ları anlatırken 90'larda tribünlere ülkücülerin istila zamanı, yani tam o Faruk Bey'in anlattığı dönemler, işte bir anda Bozkurtların çıktığı, Üç Hilallerin, sizin bahsettiğiniz sloganların çıktığı dönem ki Beşiktaş'ta aynı şekilde bu şeylerin hepsi Beşiktaş tribünlerinde de yaşandı yani. Öyle bir imajı olmasına rağmen. Şimdi buradaki mesele bence şu. Bu bahsettiğimiz süreç diyelim normalleşmiş Türkiye'de.
Yani mesela milliyetçilik sorgulanmıyor. Çok az sorgulanıyor. Milliyetçilik iyi bir şeydir. Ne var ki diyor. Yani insanın ülkesini sevmesinde ne var ki diyor. Bu çünkü o kadar normalleşmiş ki bir adım sonraki soruyu sormuyoruz. O da senin söylediğin şey. Ya ben böyle bir millet kurgusu yapıyorum ırk üzerinden. Diyelim ki Türk. Fakat bunu yaparken yan süreçlerde ne yapıyorum? Çünkü şöyle düşün. Tek bir ırk olsa zaten böyle bir kurgu yapamazsın. Sürekli bir düşmana ihtiyacın var. Yani ötekini sürekli arzuluyorsun. Bir yandan bir öteki lazım sana. Sürekli kendini karşılaştırabileceğin, Faruk Bey'in dediği gibi onu aşağılayabileceğin, onu dışarı atmak isteyeceğin. Fakat bir yandan da o ötekini sürekli yok etmek istiyorsun. Çünkü politik duruşunun temelinde o yok etme güdüsü yatıyor. Bu hatta bu Zizek'in çok ünlü bir yazısı vardır. Lacan'ın jouissance kavramını kullanarak bahsettiği milliyetçiliğin her türlü ırkçı milliyetçilik olur, kültür milliyetçilik olur ki bunlar yani çok zor ayrılan şeyler. Her neyse milliyetçiliğin her varyasyonunda temelde yatan şey şudur. Bir yandan bir düşman istiyorum, bir öteki istiyorum ki kendimi kurabileyim. Bir yandan da o ötekiyi sürekli yok etmek istiyorum. O yüzden de sürekli yeni bir öteki arayışındayım. İçeride dışarıda sürekli bir düşman arıyorum kendime. Bu artık yani çok fazla işlemiş ülke siyasetine, kültürüne, her şeyine çok işlemiş. Yani bunun dışına çıkamıyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, belki işte bir kurtuluş savaşı yaşamak böyle bir sonuç doğuruyor. Ülkede psikolojik, travmatik bir etki yaratıyor çünkü. Öyle bir şey ki bu yani ya bakın 2015'te milli marşlar ıslıklanıyor. IŞİD saldırıları sonucu ölen insanlar için bir dakika saygı duruşu yapılırken gürültü çıkarılıyor. Konya'da. Bir grup Konyaspor taraftarı bununla gurur duyuyor. Biz diyor durdurmadık kimseye, bir dakika saygı duruşu yapamadılar diyor. Ve biz bunun normal bir şey, biz derken yani ben değil sen değil ama ülkenin büyük çoğunluğu aslında bunun çok da garip bir şey olmadığını düşünüyor. Bu felaket bir şey yani. Öyle bir şey ki Fransız milli takımı artık dalga geçerek mi ciddi mi bilmiyorum. Maçtan önce İstiklal Marşımızı milli marşımızı ıslıklamayın yeter bize diye Twitter'dan mesaj atıyor. Ve bu utanılacak bir şeyken biz bir kısmımız gülüyor, bir kısmımız gurur duyuyor bundan yani. Böyle korkuttuk sizi diye. Bu o yüzden artık kullanmayı sevmediğim bir tabir ama neredeyse DNA'ya işlemiş bir bakış açısı bu yani. Ve bunu yıkmak çok zor. Ki asıl iş de o yani. Asıl iş bunu yıkabilmek. Bora Bey bir ek yapabilir miyim? Tabii lütfen. Ali Bey'in sesi gitti herhalde. Şöyle bir şey, şimdi Türkiye'de öyle bir milliyetçilik anlayışı var ki çok, yani bizim Batı normlarından çok farklı bir milliyetçilik anlayışımız var. Çok çarpık. Düşman üretme üzerine olduğu için mesela Türkiye'de milliyetçi ne demek ya? Milliyetçi kendi milliyetini iyi bir yere götürme, gösterme, bulma. Türkiye'de demokrasi kültürünü yüceltme, kendi halkına bunu reva görmez. Kişi başına düşen milli gelirin yükseltmesini istemez. Türkiye'deki milliyetçiler. İşte şarkıda taşına, toprağına, suyuna, akan suyuna hayrandır ama Artvin'de deresine sahip çıkan köylüye terörist der. Kaz Dağları'nı işte kelleştiren politikalara oy verir, destek verir. Bugün gündemde olduğu için söylüyorum. Bir mafya babasını meclis kürsüsünde öven birinin arkasında durur. Bu Türk milliyetçiliğinin çok çarpık, çok farklı bir yerde olduğunu da gösteriyor. Oysa ki mesela Batı normlarındaki, ya ben milliyetçiliği övmek ya da şey etmek anlamında söylemiyorum. Çok farklı. Mesela bir Norveçli'nin geliri artsın, refah düzeyi yükselsin, demokrasi kültürü yücelsin diye çaba gösterir. Ama Norveçli hiçbir zaman çıkıp Norveç Nordişlerindir diye bir gazete köpüründe ya da herhangi bir yerde bir slogan atmaz yani. Ama Türkiye'de tam tersi, Türkiye Türklerindir denilir ama Türklerin ekonomik, sosyolojik, politik refahının da yücelmesini maalesef istemiyor. Bu arada bir soru var. YouTube'dan bir izleyicimiz sormuş. Hemen onu soracağım size. Tam da konuştuğumuza ek olarak. Bir Dünya İnsan adlı kullanıcı demiş ki, ırkçılığa karşı ne gibi önlemler alınmalı? Yani herkesin kabullenebileceği ne olabilir? Bir sporcunun kabullenebilmesi için illa çok iyi bir sporcu olması mı gereklidir diye soruyor. Hanginiz cevap vermek isterseniz hocam. Faruk Bey. Ben bir şeyler söyleyeyim. Sonra
beraber de cevap verebiliriz. Tabii. Şimdi şöyle bir şey mesela, Paris Saint-Germain'in stadında, bu stat sadece beyazlara aittir diye bir pankart vardı. Uzunca yıllar yazılırdı. Sonra kaldırıldı herhalde. Bu Sturm Graz'ın teknik direktörü vardı. Hans Konting isminde. Takım Manchester'a yenildiği zaman biz beyazlara yenildik. Asil beyazlara yenildik diyor. Zenci sürüsüne yenilmedik. Ondan sonra Luis Aragones, İspanyol ünlü teknik direktör, Thierry Henry için kara köpek demişti mesela. Ondan sonra Mehmet Ali Yılmaz, Colin Campbell için yamyam demişti. Şimdi örnekleri farklı kültürlerden verdim. Şimdi bunun çaresi ne olabilir? Yani siz Diyarbakırspor normal bir puan maçında ya da Vanspor bir deplasmana gidiyor, operasyon görüntüleri veriyor. Diyarbakırspor Bursa'ya gidiyor, ne mutlu Türk'üm diye ne diyorsunuz? Böyle değişik ya, ırkçılık, yani kimi hastalık diyor, kimi sosyolojik bir birikim diyor, kimisi başka bir şey diyor ama önlem ne alınabilir? Öncelikle devlet katında, devletin bu politikaları desteklememesi gerekir. Az önce dediniz ki işte İsrail Türkiye'de kadim düşman görünüyor ama değil. İsrail'i ilk tanıyan ülkelerden biri biziz. Doğru mu? İsrail'i ilk tanıyan ikinci ya da üçüncü ülkedir. Şimdi devlet katında böylesin. Ayasofya'yı önce açıp bir şov yapıyorsun. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı itiraz gönderiyor. Diyor ki işte kapansın bir daha. Şimdi iç kamuoyuna oynamak başka, dışarıda ki politika başka. Öncelikle devletin net olması gerekir. Bu ırkçı yapılanmalara teşvik etmemesi lazım, desteklememesi lazım. Sonra toplum hiç aslında halk bir yerde birbiriyle uyuşabilir. Yani çözüm sürecinde biz bunu gördük. Durum iyiyken Kayseri'den geçen Diyarbakırspor otobüsü işte pastırma hediye ediliyordu. Kötüye dönünce taşlandı. Demek ki iyi olunca evet. Devam edin lütfen. Çok affedersiniz. Demek ki iyi olunca devlet iyi politikaları yönetince halk ister istemez biat ediyor devlete. Yani bu anlamda öncü bir adım olabilir diye düşünüyorum. Sosyolojik olarak da Bora Hoca çok daha net şeyler söyleyebilir yine. Yani Kesinlikle. Tabii lütfen hocam buyurun. Yok. Az önceki sizin Konya'da Milli Marş'ın ıslıklanmasına yönelik olarak Kemal Danacı isimli izleyicimizin isabetli bir yorumu var aslında. Şöyle demiş. Ankara katliamı sonrası Konya'da oynanan İzlanda ulusal maçındaki saygı duruşu esnasında yuhalama, ıslıkla protesto, tekbir sesleri ve kötü tezahürat, sevinçte ve kederde dahi bir arada olamamaktır demiş. Bu da aslında toplumumuz hakkında iyi bir çıkarım olabilir. Evet, yani şimdi birincisi buna yani devletin tepki vermesi lazım. Yani legal tepki. Irkçılık cezası var. Değil mi? Yani bu kadar basit yani. Başka bir şey yok. Şimdi hatta bununla ilgili bir kanun maddesi de var ama mesela Tanıl Bora'nın verdiği çok güzel bir örnek vardır. Gençler Birliği Egaleo maçında Gençler Birliği tribünleri 90 dakika boyunca Yunanistan'a ağza alınmayacak küfürler eder. Hiçbir ceza almazlar. Çünkü yani onda zaten problem de yok diyor yani. Dışarıdakine zaten istediğini söyleyebilirsin. Benim için hiçbir sorun yok diyor. Şimdi burada devletin her türlü ırkçılığa ceza vermeye razı olduğunu göstermesi lazım. Birincisi. Çünkü sen, ben, normal bir vatandaş veya hatta kulüp belli bir yere kadar bir şey yapabilir. Çünkü yani ceza tekeli devlettedir. Yani modern vatandaşlığın şeyi bu. Kurucu noktalarından birisi bu. Yani ikincisi belki tribünlerdeki insanların silmeden bu tip bir şey yapan insanları sindirmeye çalışmaları lazım. Yani bu fiziksel olarak değil tabii ki fakat uyararak, söyleyerek, şikayette bulunarak yani çünkü herkesin böyle düşünmediğini biliyoruz. Ki zaten herkes böyle düşünüyorsa zaten ülke olarak yandık demektir de yani böyle düşünmediğini ümit ediyoruz en azından. Üçüncüsü de oyunculara yani biraz oyunculara da sorumluluk düşüyor. Ya da futbol dünyasının bütün insanlarına diyeyim yani. Biraz sorumluluk düşüyor. Yani çıkıp demin çok güzel söylemişti YouTube'dan bir arkadaş mesajında yani ya çıkın savunun birbirinizi ya. Aynı işi yapıyorsunuz çünkü.
Yani aynı işi yapıyorsunuz. Sahada beraber işte ter döküyorsunuz, sarılıyorsunuz birbirinize. İşte birbirinizin halinden, acısından, taraftarların verdiği tepkilerden, maruz durumda kalmaktan, baskıdan, bunların hepsini biliyorsunuz. En iyi birbirinizinkini biliyorsunuz. Birbirinize o zaman destek çıkın böyle. Çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum böyle bir konuda. Ki Avrupa'da bunun örnekleri var. Yani Avrupa'da müthiş destek çıkıldığını gördük. Yani şu en son işte tek diz olayı falan müthiş bir olay mesela. Hakikaten müthiş bir destek yani ve hayran kalınacak bir destek. Ne yazık ki bir sürü ülkede yapılmıyor. Kesinlikle. Bir de şunu söylemek istiyorum, bu aslında sorumlu kurumların, bu noktada müdahale etmesi gerekli kurumların tutumlarına ilişkin bir sorum olacak. Hatırlarsınız 2014'te Fenerbahçe Galatasaray maçında Kadıköy'de oynanan maçta bir Fenerbahçe taraftarı o sırada Drogba'ya doğru bir muz işaretinde bulunmuştu. Muzu uzatmıştı. Sanki bir maymunmuşçasına kendisi hareketlerde bulunmuştu. Fotoğraflara yansıdı o an maç önünde. Sonra maç sonunda tabii ki o sırada sosyal medyada gündem oldu ama ne medyada ne kamuoyunda büyük bir yankı duymadı bu olay. Sosyal medyadan da aslında konuşulmasıyla birlikte kulüp buna yönelik bir açıklama yaptı. O taraftarla birlikte Fenerbahçe kulübü bir toplantı yaptı ve o taraftar orada dedi ki ben yakın zamanda ameliyat oldum. İşte meyveyle beslemem lazım. Zaten şeker hastasıyım. Şekerimin düşmesine yönelik yanında meyve bulunduruyorum. O yüzden oradaydı. Irkçılıkta bulunmadım dedi. Yani aslında bu kulübün de ne yazık ki kulübün de eliyle bir şekilde bu iş aklandı. Şu noktada şunu sormak istiyorum. O noktada o dönem Fenerbahçe'de siyahi oyuncular vardı. Vebo vardı, Yobo vardı, birkaç oyuncu daha vardı. Hepsinin dışında sadece o futbolcuların ne hissettikleri düşünülmeden böyle bir hareket yapılması ve bundan sonra o futbolcuların nasıl bir duygu durumu, bir ruh hali içinde olması bekleniyordu ki onlar böyle hiç düşünmeden, onlar göz ardı edilerek ırkçılık yaptı. Bu noktada kurumların davranışlarını ve oyuncuların ruh haline ilişkin bir yorumlarınızı merak ediyorum açıkçası. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Şöyle, yani mesela bir kulübün anlaması gereken şey şu. Bir taraftarın yaptığı hareket, tamam mı? O kulübe mal olmayacak aslında. Yani sen kulüp olarak orada doğru hareketi yaptığında kulüp imajın zedelenmeyecek, kulübün birliğine, beraberliğine bir şey olmayacak. Hatta olumlu bir iş yapmış olacaksın. En önemlisi o. Yani bunu kulüplerin anlaması lazım. Bu bir sen daha çok ırkçısın, ben daha çok ırkçıyım meselesi değil. Yani işte bu Trump'ın konuşmada yaptığı gibi seçim öncesi odadaki en az ırkçı benim gibi bir yarışma yok burada. Yani bunun azı da çoğu da çok büyük, çok büyük bir sorun. Çok büyük bir sorun. O yüzden bunu kulüpler arası bir savaşa, kurumlar arası bir savaşa dönüştürmemek lazım. Özellikle taraftarı çok olan büyük kulüpler burada tabii önemli olan. Bir ikincisi de şimdi Faruk Bey'in verdiği çok güzel örnek. Mehmet Ali Yılmaz'ın yamyam örneği Campbell için. Bakın o kadar çok normalleşmiş ki bunun aslında bir sorun olmadığı Türkiye'de. Kendisine, Mehmet Ali Yılmaz'a bu konuda daha fazla soru ve eleştiri geldiğinde ya çok yemek yediği için şaka yaptım, şakadan da anlamıyormuş diyerek gülebiliyor. Ve yani hiç ciddiye almadığını gösteriyor. O dönem bu futbolcu dayanışmasından bahsederken aklıma geldi. Yanlış hatırlamıyorsam en büyük desteklerden birini o gün Temizkanoğlu veriyor. Çıkıp bir basın toplantısıyla bu kaldırılabilecek bir şey değil gibilerinden bir açıklama yapıyor. Yani nasıl yapılabilir böyle bir şey bilmiyorum. Çok yani utanıyorum gibilerinden bir açıklama yapıyor. Ondan sonra da tabii tamam sen artık konuşma deniyor ona yani çünkü yine kulübün birliği beraberliği daha mühim bunlardan. Böyle düşünüyorum. Evet, son olarak süremiz de daralırken şunu söylemek istiyorum. Aslında sadece Türkiye futbolunda demek isteyecektim ama değil. Bir Emre Belözoğlu örneği var ki dünya futbolunda. Çünkü bunu İngiltere'de de yaptı. Rakip takım oyuncusuna bir pozisyon sırasında ırkçı bir söylemde bulundu. Irkçı saldırıda bulundu. Geldi burada Türkiye'de bir Trabzonspor maçı var. Zaten ezeli rakipler birbiriyle Fenerbahçe Trabzonspor. O dönem Zokora'ya yönelik yine aynı bir pozisyonda öfkelenmesi sonucu ırkçı bir saldırıda bulundu. Hatta buna ilişkin çok kısa bir anekdot eklemek istiyorum. Geçen yıl hatırlarsanız burada Süper Kupa maçı oynandı Liverpool ve Chelsea arasında. Burada Türkiye'den bir YouTuber maç önü Beşiktaş stadionuna giderek İngiliz spor severleri, Chelsea, Liverpool'lulara birkaç Türk futbolcuyu gösteriyor. Hangisini tanıyor musunuz gibisinden. Bir Liverpool grubunun içine giriyor. Emre Belözoğlu'nu gösteriyor. Bir 3-5 saniye bir sessizlik oluyor. Sanki sonra biri arkadan çıkıyordu ki it is racist diyor, bu ırkçı diyor.
Aslında bunu bir duyunca hem sevindim hem üzüldüm. Sevindiğim nokta, yani en azından Türkiye'de bunu dillendirmiyoruz ne yazık ki. Emre Belözoğlu gibi bir figür var. Kimse ırkçılığından bahsetmiyor. Üzüldüğüm noktada Türkiye futbolunun, Türkiye halklarının bu ırkçılıkla anılması oldu. Bu noktada şimdi bir de baktığımız zaman Emre Belözoğlu sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde, Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapıyor. Yani bu karakterde, bu anlayışta bir insanın bu noktalara getirilmesi de futbolcuları, spor yöneticileriniz, sporcuları yüreklendiriyor diyebilir miyiz yani? Yapıyoruz, sonucu hiç ceza almamakla birlikte neredeyse ödüllendiriliyoruz gibisinden. Bu da süregelen ırkçılığın devamına katkı sunuyor mudur? En azından spordaki ırkçılığın. Ben kesinlikle desteklediğini, yücelttiğini düşünüyorum. Örnek vereyim. Mesela Hrant Dink cinayetinden sonra Trabzon'da işte taraftarlar beyaz bere takarak o gün Samast'ın yanında olduklarını mesajını verdiler. Fakat Trabzonspor Kulübü buna karşı görüş belirteceğine bizim taraftarımızdır deyip sahip çıktılar. Ondan sonra e, Ermenilerle ilgili yine aynı Hrant Dink meselesi, Beşiktaş bildiğimiz işte çarşı grubu, demokrat dediğimiz biraz daha işte politik düşünen dediğimiz gruplar e, Enver Talat Paşa'nın ve Enver Paşa'nın askerleriyiz diye pankart açtılar Hrant Dink'ten hemen sonra. Şimdi bunlar tartışılmadı. Bunların önüne geçilmek için bazı politikalar geliştirilmedi. Tam tersine işte ya sessiz kalındı ya da işte övünüldü. Ama mesela bir şeyde Samuel Eto'nun Barcelona Real Zaragoza maçında Real Zaragoza'ların çıkıp ormanına geri dön, işte hayvan, maymun gibi şeyler söylemesi İspanyol Federasyonu o zaman çok ciddi tepkiler gösterdi ve Samuel Eto'yu böyle övünç e, renginden dolayı değil futbol zekasına bakıyoruz deyip sahip çıkıldı o zaman. O taraftarlar eleştirildi, o sloganlar, o tezahüratlar eleştirildi. Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de içeridekilere sessiz kalınıyor. Ama dışarı mesela bugün açın girin herhangi bir arama sitesine yazın dünyada ırkçılık örnekleri. Türkiye'de ciddi bir karşı çıkış var. Efendim işte Eto'ya bunu demişler. İşte bak işte siyahi futbolculara hakaret etmişler. Şunu yapmışlar, etmişler. Ama kendi ülkesinde maalesef sessiz kalıyor medyamız. Ya da övüyor yani ya da sahip çıkıyor. Bu anlamda e, Bora Bey'le de örtüştüğüm ve gerçekten çok yerinde bir şey. Devlet katında bu işin ciddiye alınıp politik olarak engellenmesi, önüne geçilmesi gerekiyor. Desteklenmemesi gerekiyor en azından. Sessiz kalmak desteklemektir. Türkiye'de birçok kulübün yöneticinin yaptığı budur. Emre Belezoğlu'nun Fenerbahçe Sportif Direktörü'nde olacak karakterde biri midir? Bence değildir. Irkçının işte dünyada ne yapsalmış biri. Bu adam yani Fenerbahçe taraftarına, Fenerbahçe kültürüne de lefterlere oynatan, işte Arap bilmem neleri oynatan bir futbol kültürüne de çok yazık edilmiştir bence. Bora Hocam, sizin bu konudaki görüşlerinizi alırsak ne söylemek istersiniz? Yani evet, ben katılıyorum açıkçası Faruk Bey. Yani dediğim gibi bu yine bir işte normalleştirme süreci gibi. Bunun biz en büyük örneğini şeyde de yaşadık tabii. Milli takımda da yaşadık, İsviçre maçı sonrası. Yani utanç verici sahneler. Utanç verici sahneler. Biz orada saldıranları kahraman ilan ettik. Yani hakkımızı savunuyorlar dedik. Yani rakip takımın oyuncularını dövüyorsun ve dövdükten sonra da biz kahramanız işte böyle savunuruz biz diyoruz. Yani bu her olduğunda daha da normalleştiriyor bu süreci. O kadar normalleşiyor ki artık kimse sorgulamamaya başlıyor. Sorgulandığı zaman Drogba olayında mesela diyorsun ya istisnai bir şeydi diyor veya bak açıklaması var gördün mü işte açıklaması da bu diyor ve geçiştiriliyor hemen. Halbuki yani bence en önemli anlatmamız gereken şeylerden bir tanesi de bir sezonda bir kere de olsa 50 kere de olsa aynı şeyden bahsediyoruz. Yani bu kabul edilebilecek, bir olduğu için kabul edilebilecek bir durum değil. Dediğim gibi bu işin bir skalası da yok. Daha çok ırkçı, daha az ırkçı skalasından da çıkmamız lazım. Bunu tamamen yok etmen gereken, Faruk Bey'in dediği gibi bir hastalık olabilir, sosyolojik olgu olabilir, nasıl görmek istiyorsan ama tamamıyla yok edilmesi gereken bir şey olarak görmemiz lazım. Ve kimse için istisna yaratılamaz yani. İşte aslında çok iyi bir insandır, 5 dakikalığına ırkçılık yaptı diye bir şey yok çünkü. Yani öyle bir
Yani gerçekten öyle bir insan tanımıyorum ben. Yani bir insan 5 dakikalığına ırkçı olup aslında çok iyi kozmopolit bir insan olmuyor yani. Kesinlikle şu zaten ne kadar Emre Belözoğlu öyle bir olayla gündeme gelse hep spor yorumcularından duyduğumuz su. Ya onu bir dışarıda tanısanız şeker gibi bir insandır, pamuk gibi bir insandır. Hep sürekli bunu diyoruz. Sanki onun için çalışan bir ekip var bile gibi. Aslında süremiz de yavaş yavaş daralıyor. Son olarak küçük bir soruyla kapatalım diyorum. Şunu sormak istiyorum. Peki ne olursa bu değişebilir? Yani bu sadece spor özelinde değil bu ırkçılık. Sokakta her yerde var. Türk toplumunda, Türkiye toplumunda bir ırkçılık söz konusu. Ve bu ne olursa değişebilir. Siz bugün ilgili sorumlu kurumlarda olsanız nasıl bir politika uygularsınız da bunları gerçekten artık bu ırkçılığın etkisini silebiliriz? Çünkü alttan yetişen insanlar var. Hem sporcular hem gençler, ergen kesim ve Z kuşağı dediğimiz kesim tamamen şu an biraz da aslında nasıl desem yönlendirilmeye yönelik bir dönemden geçiyorlar. Onlara neyi iletmeliyiz, neden bahsetmeliyiz, sporun birleştiriciliğinden mi? Hepsinin dışında yani bunun bir insan haklarına aykırı bir tutum olduğundan bahsetmeliyiz. Spordaki genel olarak toplumdaki ırkçılığın sona ermesi için ne gibi çalışmalar öngörürsünüz siz? Ben kısaca şunu söyleyeyim. Mevcut gidişat iyi değilse müdahale etmek gerekiyor. Çok basit bir mantıktır bu yani. Araba sekiyorsa siz kenara sağa çekip stop edeceksiniz, kontrol edeceksiniz. Şu an mevcut sistemimiz iyi gitmiyor. O zaman kontrol etmemiz lazım. Nesi var, nesi yok diye. Türkiye'de politik ve ekonomik şartların bir kere değişmesi gerekiyor. Türkiye'de Marmara bölgesine siz ekonomik olarak fazla yüklenip Hakkari'ye, Van'ı ihmal ettiğiniz zaman Van'daki bir futbol sever ile Bursa'daki bir futbol severin dünya bakış açısı çok daha farklı olacaktır. Kimlik bilgisinin dışında politik şartlar değişmeli. Kalkıp sadece bir bölgeyi, bir kimliği, bir dini yüceltmekle değil, bütün halkı kucaklayan bir argüman geliştirmek gerekiyor. Artı eğitim, empati dediğimiz şeyi geliştirmek gerekiyor. Gerçekten bir İzmirli, bir Karslıyla empati kurabiliyorsa, bir Hakkari'li, bir İstanbulluyla empati kurabiliyorsa, o zaman belki yani bu bana yapılırsa ben ne hissederim düşüncesi gelişirse belki bir nebze olsun ırkçılığın önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Evet, ben de katılıyorum. Yani buna tek ekleyeceğim. Ben ikisine tamamıyla katılıyorum söylediklerinize ve demin de bahsettiğiniz gibi sizin de bu tip davranışların ödüllendirildiği veya insanların bunları yapıp ceza alma durumu olmaması lazım. Anlatabildim mi? Yani bunlar çok ciddi cezalandırılmalı. Ödüllendirilmemeli, görmezden gelinmemeli. Kim olursa olsun çok ciddi şekilde cezalandırılmalı. Yani bunu anlatabilmemiz lazım. Yani bu basit saçma sapan açıklamalarla geçiştirilebilecek bir durum değil. İnsanların bunu anlaması lazım. Yani bir futbolcuya muz gösteriyorsan bunu basit saçma sapan çocukların güleceği bir açıklamayla geçiştiremezsin. Geçiştirememen lazım. Başka türlü çünkü bu çok basit psikolojik bir şey. Eğer ceza almadığını görüyorsan deneyebilirsin sen de yani aynı davranışı. Ve ben de ceza almayacağım dersin. Ve hatta kimi zaman ödüllendiriliyorum dersin yani ve bu çok tehlikeli yani çünkü kartopu gibi büyüyerek gidecek bir şey bu. İlmaz Özdil çok affedersiniz. İlmaz Özdil'i hatırlarsınız. Leeds United maçından sonraki iki taraftar için "Tu sizce" diye bir manşet. O dönemin yazı işleri müdürü İlmaz Özdil. Evet. İlmaz Özdil'in gazetecilik hayatının o gün bitmesi gerekirdi. Evet. Ama İlmaz Özdil bugün binler satan kitapların yazarı, bir gazetede köşe yazarı. Ve insanların çoğu gerçekten dinliyor ve alkışlıyor. Evet. Ondan sonra ırkçılık üzerine bir örnek vereyim. Mesela geçtiğimiz günlerde bir kız çocuğu Batman'da Siirt'te intihar etti. Musa Orhan çıkıp ülkücü işaretiyle fotoğrafları var. İçişleri Bakanı kalkıp dedi ki işte onu fazla gündeme getirmeyin. Uzman çavuştur diye. Aynı İçişleri Bakanı dün 25 Kasım kadına şiddette dedi ki ya kadına şiddet uygulamak ayıptır ya. Ya sen 2 ay önce öldürümüne sebep olmuş, 25 gün alıkoymuş bir kadını, bir kız çocuğunun intiharına sebep olmuş bir zanlı için fazla gündeme getirmeyin dediniz. Şimdi demek istediğim bu. Bu ikirciliği ortadan kaldırmak lazım. Bu empatiyi de köreltiyor. Aynada kendimize bakmamızı da engelliyor. Politik katta
yapılmak istenen değişimlerin önündeki en büyük engel zihniyet ve bu zihniyet. Kesinlikle. Süremiz de doldu. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız için. Çok gerçekten her şeyden önce bir Evet. izleyici olarak keyif aldığımı söyleyebilirim. Ufkum açıldı esasında. Çok değerli yorumlarda bulundunuz. İkinize de çok teşekkür ediyoruz. Bonovo olarak da, ortaklar işbirliği içinde olduğumuz isimler olarak da. Sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen, yoksa yavaştan kapatacağız. Benim yok. Teşekkürler. Kolay gelsin. Çok güzel bir şey bu çalışma. Teşekkürler. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.